Her toplumun belleğinde silinmeyen bir iz vardır. Bir zamanlar her şeyin yolunda olduğu, insanların daha erdemli, doğanın daha cömert, düzenin daha adil olduğu bir çağ. Ne savaş vardı, ne yalan, ne açlık, ne de yabancılaşma. İnsanlar birbirini tanır, tanrılarla konuşur, doğayla uyum içinde yaşardı. Bu çağ sona ermiş olsa da hikayesi kalplerde yaşamaya devam eder. Yunanlar buna Altın Çağ dedi. Hint mitolojisi Satya Yuga diye andı. Semavi dinler için bu cennet hayatıydı. Adem'le Havva'nın kovulmadan önceki hali. Bazıları için ilk insanlar her şeyi bilen bilgelerdir. Bazıları ise o çağın insanlarını masum ama saf olarak görür. Ama gerçekten böyle bir çağ yaşandı mı? Yoksa bu anlatı başa çıkamadığımız bir kaybın telafisi mi? İnsanlık tarihi boyunca aynı soruyu farklı şekillerde sorduk. Ne oldu da bu düzenden koptuk? Biz ne zaman bozulduk? Bu sorular sadece mitolojiyle, sadece tarih ya da dinle açıklanamaz. Altın Çağ anlatısı insanın kolektif ruhunun derinliklerinde bir yerlerde hala kanayan bir yaranın kabuğudur. Ve belki de her çağ geçmişi idealize ederek kendine yön bulmaya çalışır. Altın Çağ ne olduğumuzun değil, ne olmak istediğimizin hikayesidir belki de. Şimdi gelin bu anlatının katmanlarını birlikte açalım. Gerçekten yaşanmış bir çağın izini mi sürüyoruz yoksa hiç yaşanmamış ama hep özlenen bir ütopyanın hayalini mi? İlk sorumuz şu: Altın Çağ nedir, ne değildir? Bu videoda yine sorularla ilerleyeceğiz. Soru soracağız ve cevap arayacağız. Altın Çağ her şeyin daha iyi olduğu, insanın henüz bozulmadığı bir dönem. Ama bu kavram tam olarak ne anlama geliyor? Gerçekten tarihte böyle bir çağ var mıydı yoksa sadece bir mit mi, bir metafor mu? Yoksa geçmişi romantize etmenin zarif bir yolu mu? Altın Çağ dendiğinde akla gelen şey çoğu zaman somut bir zaman diliminden çok bir hissin ifadesidir. İnsanlık tarihinin herhangi bir döneminde gerçekten herkese barış, bolluk ve mutluluk hakim olmuş bir çağ yaşandı mı? Belki bazı dönemler görece daha huzurluydu ama tam anlamıyla eşitlikçi, adil, savaştan uzak, doğayla uyumlu ve manevi anlamda tatmin edici bir dönem. Böyle bir şeyin tarihsel kanıtı yok. Yani Altın Çağ dediğimiz şeyin tarihte birebir karşılığı bulunmuyor. Zaten buzdolabı ve klimanın olmadığı bir dönemin Altın Çağ olması mümkün olamaz. Ama tam da bu yüzden bu kavram bu kadar güçlü. Çünkü bir arayışın sembolü. Bazılarına göre bu anlatı kaybettiğimiz masumiyetin yasını tutmanın bir yolu. Bazılarına göre ise bir eleştiri biçimi. Bugünü kötülemek için geçmişi parlatmak. Öyle ya, eskiden her şey daha güzeldi cümlesi yalnızca yaşlılara özgü bir nostalji değil. Kadim çağlardan bu yana dile gelen bir söylem. Altın Çağ anlatısı bazen mistik bir zaman çizgisi sunar. İnsan önce altın bir dönemde doğar, sonra aşama aşama düşüşe geçer. Yunan mitolojisinde olduğu gibi Altın Çağ'dan sonra gümüş, ardından tunç ve en sonunda demir çağı gelir. Yani bugünkü zaman. Bazen de bu anlatı zamandan çok bir durumu tanımlar. İnsanların tanrılarla aynı sofrada oturduğu, toprağın kendiliğinden ürün verdiği, adaletin doğal olduğu bir düzen. Belki de Altın Çağ bir zaman değil, bir bilinç halidir. Belki insanın Tanrı'ya, doğaya ya da kendine en yakın olduğu anda hissettiği o kopmaz bağın adı Altın Çağ'dır. Kimi zaman da bu kavram geleceğe yansıtılır. Geçmişte yaşanmadığına inanılan ama bir gün gerçekleşmesi umulan bir cennet toplum düşüne dönüşür. Yani Altın Çağ bazen bir başlangıç mitidir, bazen bir hedef. Hem geçmişte var olmuş hem de gelecekte olacak kadar esnek bir anlatı. Özetle Altın Çağ ne sadece bir mit, ne sadece bir metafor, ne de sadece bir tarihsel dönemdir. O, İnsanın kendini anlamaya çalışırken kurduğu en güçlü hikayelerden biridir. Gerçeği arayanla hayali özleyen arasında duran, geçmişe bakan ama aslında bugüne ayna tutan bir hayal. O zaman sorumuz şu: mitolojilerde Altın Çağ, İnsanlığın cennet dönemi mi? Altın Çağ'ın soyut bir arayış olduğunu söyledik. Peki bu arayış ilk nerede karşımıza çıkıyor? Mitolojilerde tabii ki. Hem de neredeyse her uygarlığın mitolojisinde farklı adlarla ama benzer bir özlemle anlatılıyor o kayıp zaman. Antik Yunan'da Hesiodos'un İşler ve Günler adlı eserinde bu çağlar açıkça sıralanır. Altın Çağ, Gümüş Çağ, Tunç Çağ ve nihayet Demir Çağı. Altın Çağ'da insanlar tanrılara yakın, ölüm
ölümsüzlüklere yakın bir hayat sürerler. Acı yoktur, yalan yoktur, savaş yoktur, toprak kendiliğinden ürün verir. Ölüm bir uyku gibidir. Ama sonra her şey yavaş yavaş bozulur. Gümüş çağı insanı artık daha bencildir. Tunç çağında şiddet başlar ve demir çağına geldiğimizde artık insanlar adaleti unutmuş, birbirlerine yabancılaşmıştır. Yani bu bir ilerleme değil, bir gerileme anlatısıdır. Benzer şekilde Sümerliler ilk kralların gökten yere indirildiği zamanları anlatır. Bu dönemlerde insanlar tanrılarla birlikte yaşar. Düzen tanrısal bir hiyerarşiyle kurulur. Zaten Enuma Elish gibi yaratılış destanlarında tanrıların insanı neden yarattığı da burada anlaşılır. Düzenin bozulmaya başladığı bir noktada tanrılar çalışmak istemez ve insanları yaratırlar. Yani Altın Çağ insanın yaratılmasından önceki tanrısal düzen gibi anlatılır ve insan bu düzenin içinde baştan bozucu bir varlık olarak konumlandırılır. Hint mitolojisinde de benzer bir yapı vardır. 4 yugadan ilki olan Satya Yuga yani gerçeklik çağı tıpkı Yunanların altın çağı gibi adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dönemdir. Sonra Treta, Dvapara ve bugünkü Kali Yuga gelir. Şu an içinde yaşadığımız çağ yozlaşmanın ve çatışmanın zamanıdır. Tıpkı demir çağı gibi. İlginç olan şu, bu anlatılar birbirinden habersiz coğrafyalarda benzer şekilde ortaya çıkmış. Yani farklı medeniyetler insanlığın zamanla ilerlediğine değil, aksine düzensizliğe sürüklendiğine inanmış. Evet, tabii ki Jung'a geleceğiz. Bu ortak mitolojik anlatılar bize şunu gösteriyor. Önce bunu açıklayalım. İnsanlık geçmişte bir tür denge hali yaşamış olmalı ya da en azından buna inanmaya ihtiyaç duymuş. Tanrıların içimizde olduğu, dünyanın bize düşman olmadığı, ölümün korkutmadığı bir ilk zaman. Burada dünyadan kasıt doğa tabii ki. Gerçekten yaşandı mı bilinmez ama mitolojilerin ısrarla aynı şeyi söylemesi de boşuna değil. Ve belki de bu yüzden mitolojilerdeki altın çağ anlatısı bir tarih yazımı değil, bir kaybın ağıtı gibi okunmalı. İnsan sadece nasıl var olduğunu değil, neyi kaybettiğini de anlamaya çalışıyor bu anlatılarla. Mitolojiyi konuştuk. O zaman dinlere gelelim. Dinlerde altın çağ, cennet mi, ilk günah öncesi mi? Mitolojilerdeki altın çağ anlatısı tanrılarla iç içe yaşanan bir uyum dönemini betimliyordu. Peki dinler bu konuda ne söylüyor? İlginçtir, kutsal metinlerde de aynı temel izlekle karşılaşırız. İnsan önce saf, mutlu ve korunaklı bir halde yaratılır. Ardından bir kırılma ile bu hal bozulur ve dünya düzeni başlar. Bu kırılma insanlık tarihinin değil, insanın ruhsal durumunun başlangıcı gibidir. İbrahimi dinlerin merkezinde yer alan cennetten kovuluş anlatısı bu bağlamda altın çağın en etkili formlarından biridir. Adem'le Havva Tanrı'nın doğrudan huzurunda yaşarlar. Çıplaklık ayıp değildir. Ölüm yoktur. Bilgiyle sınırlı bir masumiyet vardır. Ama o meşhur yasak meyve yenildiğinde sadece cennetten değil, o uyum halinden de kopulur. Artık insan ölümle, utançla ve çalışmak zorunda olmakla tanışır. Kadın doğum sancısı çeker. Erkek toprağı işlemeden ekin alamaz. Kısacası dünya ceza olarak verilir. Bu hikayede altın çağ cennetin içinde yaşanan ilk haldir ve dikkat çekici olan şu, bu halin kaybı Tanrı'nın değil, insanın eylemiyle gerçekleşir. Yani bu bir felaket değil, bir seçimdir. İnsan bilgiyi seçerek düzeni bozar. Burada altın çağ hem Tanrı'ya yakınlık hem de sorumsuzlukla eşdeğerdir. Kaybedilense sadece cennet değil, masumiyetin kendisidir. Benzer bir yapı Hinduizm'de de karşımıza çıkar. Daha önce bahsettiğimiz Satya Yuga yani gerçeklik çağı aynı zamanda Tanrı'nın adaletli düzenine en yakın çağdır. İnsanlar doğru yoldadır. Evrensel yasa olan Dharma 4 ayağı üzerinde dimdik durur. Zamanla bu ayaklar birer birer kaybolur ve şu anda içinde bulunduğumuz Kali Yuga'da Dharma sadece tek ayak üstünde titreyerek ayakta durmaya çalışır. Burada da dikkat çeken şey yozlaşmanın zamanla değil, insan eylemleriyle gelmesidir. Tüm anlatılar bir ahlaki kopuşu merkeze alır. Altın çağ sadece maddi bolluk ya da fiziksel huzur değil, ruhsal bir bütünlük, ilahi düzene yakınlık anlamına gelir ve bu hal dinlerde çoğunlukla geriye dönülmesi gereken değil, bir daha kazanılması gereken bir kurtuluş biçimidir. Yani dinlerdeki altın çağ anlatısı mitolojilerde olduğu gibi sadece bir zaman çizgisi değil, aynı zamanda bir ahlaki ve ontolojik düzlemdir. İnsan önce Tanrı'ya yakın bir varlık olarak tanımlanır, sonra ondan uzaklaşır ama bu uzaklaşma
kader değil, iradedir. Ve belki de bu yüzden dini anlatılarda altın çağ bir gün geri gelecek olan değil, ancak Tanrı'nın lütfuyla ve insanın çabasıyla yeniden kurulabilecek bir düzendir. Yani hem kayıp bir cennet hem de ulaşılması gereken bir ideal bir cennet. Mitolojilerde altın çağ dedik, dinlerde dedik, tabii ki sıra felsefede. Sofuların, stoacıların özlemini anlatır, ona bakacağız. Mitolojiler ve dinler altın çağı kaybedilen bir cennet olarak anlatır. Peki felsefe nasıl yaklaşıyor? Özellikle antik felsefede bu temanın yeniden biçimlendiğini görürüz. Bu kez mesele Tanrı'ya yakınlık değil, doğaya uygunluk olur. Saflık ve düzen artık kozmik ya da ilahi değil, rasyonel ve doğal olanla ilişkilendirilir. Sokrates öncesi doğa filozoflarından stoacılara kadar birçok düşünür, insanın bir tür doğal dengeden koptuğunu savunur. Stoacılar özellikle Zenon ve Epiktetos gibi isimler erdemli yaşamı doğaya uygun yaşamakla tanımlar. Doğa burada sadece dış dünyaya değil, insanın içindeki akıl ve düzenin ilkesidir. Yani insan doğasına uygun yaşarsa hem kendisiyle hem de evrenle uyum içinde olur. Bu uyum altın çağın felsefi karşılığı gibidir. Ama bu anlatı geriye dönük bir nostalji mi yoksa geleceğe dair bir inşa mı? Aslında her ikisi de değil. Stoacılara göre bu düzen hali zaman içinde bir dönem olarak yaşanmaz. Bu sürekli yeniden kurulması gereken bir bilinç halidir. Yani altın çağ geçmişte yaşanmış bir dönem değil. Şimdi ve burada mümkün olan bir varoluş tarzıdır. Sofistlerin bir kısmı ve özellikle klinik filozoflar da benzer bir özlemle yola çıkar. Diyojen'in fıçıda yaşamayı tercih etmesi ya da toplumun yozlaşmış değerlerine meydan okuması doğaya dönüşün radikal bir biçimidir. Onlara göre toplumsal düzen insanı yozlaştırmıştır. Altın olan sistemli değil, doğaldır. Uygarlık ahlakı değil, sahteciliği beraberinde getirmiştir. Bu anlayışın daha sonra Rousseau gibi modern düşünürlerde de yeniden doğduğunu da görürüz. İnsan doğası gereği iyidir ama toplum onu bozar. Bu da felsefenin altın çağı geçmişe değil, medeniyet öncesine yerleştirdiğini gösterir. Yani mesele zaman değil, düzenin niteliğidir. Öte yandan Platon'un Devlet adlı eserinde inşa etmeye çalıştığı ideal toplum modeli aslında bir tür geleceğe dönük altın çağ arayışıdır. Ama dikkat, bu bir dönüş değil, tasarım yoluyla ulaşılan bir ideal düzendir. Yani felsefede iki farklı eğilim vardır. Kimi doğaya dönüşü, kimi akılla inşa etmeyi savunur ama her ikisi de mevcut durumu yetersiz ve yozlaşmış bulur. Dolayısıyla felsefede altın çağ yaşanmış bir dönemden çok insani bir potansiyelin adı olur. Bu potansiyel ya geçmişte kaybedilmiştir ya da henüz hiç yaşanmamıştır ama mümkün kılınabilir. Ve bu mümkünlüğün ölçüsü doğaya yakınlık, sade hayat, akılla uyum ve erdemdir. Mitolojilerde tanrılarla yaşadık. Dinde Tanrı'nın huzurundaydık, felsefede ise Tanrı yok. Ama onun yerine doğa ya da akıl var. Ve altın çağ bu ilkeye sadık kaldığımız her anda mümkün felsefeye göre. O yüzden felsefede altın çağ bir zaman dilimi değil, bir yaşam biçimidir. Şimdi bence en önemli konulardan birine geldik. Antik dönemlerde de mi eskiden her şey daha güzeldi? Eskiden her şey daha güzeldi. Çok duymuşsunuzdur bu cümleyi. Günümüzde sıkça duyduğumuz bu cümleye antik bir filozofun ya da ozanın da imza atmış olması şaşırtıcı olur mu? Bence olur. Oysa tarihsel belgeler gösteriyor ki nostalji sadece bize ait bir duygulanım değil. Antik çağlarda bile geçmiş idealize ediliyor. Daha iyi bir zaman olarak anılıyor. En çarpıcı örnek Homeros'tur. İlyada ve Odessa destanlarında anlattığı kahramanlar Akileus, Hektor, kendi zamanının insanlarından çok daha güçlü, daha onurlu, daha yüce varlıklardır. Bu kahramanlar sadece fiziksel güçleriyle değil, tanrılarla olan ilişkileriyle de bambaşkadır. Homeros'un anlattığı bu dönem kendisinin yaşadığı çağdan çok daha önceye aittir. Yani Homeros bile bir zamanlar daha büyük insanlar vardı demektedir. Bu durum sadece Yunanlılarla sınırlı değil elbet. Çin'in klasik metinlerinde de özellikle Konfüçyüs'te geçmişteki bilge kralların erdemli yönetimi övülür. Konfüçyüs'e göre Zhou Hanedan döneminde adalet, ahlak ve toplumsal uyum zirveye ulaşmıştır ama onun yaşadığı çağda bu değerler kaybolmuştur. Burada da geçmiş hem bir referans hem de bir sitem konusudur. Antik Mısır yazıtlarında bile benzer ifadeler bulunur. Gençler büyüklerine saygı duymuyor, insanlar artık adalete değer vermiyor. Bu tür cümleler binlerce yıl öncesine ait taşlara kazınmış şikayetlerdir ve bize şunu söyler. İnsanlık tarihi kadar eski bir şey varsa o da geçmişe duyulan özlemdir. Peki bu nostalji gerçeği mi yansıtır yoksa insan zihninin bir savunma mekanizması mı? Belki de ikisi de birden.
Çünkü her kuşak kendi içinden çıkamadığı sorunları geçmişin gölgesinde çözmeye çalışır. Mevcut düzenin karmaşası içinde bir referans noktası arar ve en kolay referans daha önce yaşanmış olduğu varsayılan o bozulmamış zamandır. Antik dönemlerde bile bu duygu varsa insanın zamana karşı duyduğu güvensizlik çok eski bir miras olmalı. Şimdiki zaman hep bir hayal kırıklığıdır. Çünkü içinde yaşıyoruz. Çünkü zorluklarını birebir hissediyoruz. Oysa geçmiş hatırladığımız ve anlattığımız kadarıyla var. Bu da onu şekillendirmeyi kolaylaştırır. Dolayısıyla tarih nostaljisi sadece bireysel bir duygu değil, İnsanlık belleğinin kendini onarma biçimidir. Antik insanlar bile geçmişi yüceltirken bugünden şikayet ediyorsa Altın Çağ anlatısı sadece önce vardı diyerek değil, şimdi yok diyerek de kendini kuruyor demektir. O halde yeni sorumuza geçelim. Bu bozulma anlatıları, yani ne zaman koptuk, ne zaman kaybettik o düzeni? Altın Çağ anlatısı hiçbir zaman sonsuz sürmez. Her zaman bir kırılma anı gelir, bir düşüş, bir bozulma, bir kopuş. Peki bu kopuş ne zaman başlar? Neyi temsil eder? Ve neden bu kadar evrensel bir motif olarak tekrar eder? Mitolojilerden dinlere, felsefeden halk anlatılarına kadar neredeyse her kaynak insanlığın bir noktada doğru yoldan saptığını söyler. Ama bu sapma farklı kültürlerde farklı simgelerle anlatılır. Sümerliler için bu tanrıların düzeninden kopuş ve insanın yeryüzüne inmesidir. Yunanlılarda Prometheus'un tanrılardan ateşi çalması bir dönüm noktasıdır. Bilgiye ulaşmakla birlikte düzen de bozulur. İbrahimi gelenekte bu kopuş Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemesiyle yaşanır. Bilgi ağacına uzanan el aynı zamanda cennetten düşüşe giden eli temsil eder. Hinduizm'de de bu bozulma döngüsel olarak işler. Her yeni yuga bir öncekine göre daha yozlaşmış bir çağı temsil eder. Ama bozulmanın sebebi yine insanın evrensel düzen olan darmadan uzaklaşmasıdır. Yani her şeyin temeli yine insandır. Kendi doğasından, Tanrı'dan ya da evrensel ilkelerden sapar. Bu sapma bir an değildir. Aslında bir eğilimdir. Yine de birçok anlatıda bu eğilimin başladığı bir kırılma noktası vardır. Bir tufan, bir isyan, bir günah ya da bir yenilik. Antik dünyada bu tür kopuşlar genellikle bir felaketle işaretlenir. Nuh tufanı gibi. İnsanlığın fazla kötü olduğu bir noktada Tanrı dünyayı sıfırlamak ister. Burada Altın Çağ'ın sonu sadece nostalji değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Uyumdan saparsan doğada Tanrı da seni terk eder. Bazen bu bozulma teknolojik ilerlemeyle başlar. Ateşin çalınması, tarımın başlaması, şehirlerin kurulması, medeniyet dediğimiz şeyin doğuşu bazı anlatılarda düşüşün ta kendisidir. Çünkü doğayla iç içe, sade ve uyumlu yaşamak yerini yapaylığa, kurallara ve baskıya bırakır. Bu noktada ne zaman koptuk sorusu aslında biz ne zaman insan olduk sorusuyla da örtüşür. Çünkü birçok anlatıda bozulma bilinçle, bilgiyle ya da özgür iradeyle başlar. Yani Altın Çağ'ın bitişi sadece bir düzen kaybı değil, bir bilinç kazanımıdır ve bu da insan olmanın bedelidir. Dolayısıyla düşüş anlatıları sadece geçmişe dair değil, aynı zamanda kim olduğumuza dair de bir şeyler söyler. Bozulma dediğimiz şey çoğu zaman bireyin ya da toplumun ahlaki yükümlülüklerini terk etmesi değil, kendi varoluşuna dair yeni bir sorumluluk almasıdır. Belki de bu yüzden Altın Çağ sadece kaybedilen değil, aynı zamanda feda edilen de bir dönemdir. Bilmek, seçmek, değiştirmek, bunların hepsi bizi o ilk saflıktan uzaklaştırırken aynı zamanda bugünkü insanlığımızı da kurar. O zaman bir soru daha soralım. Altın Çağ mı, travmanın telafisi mi? Havalı soru. Bir zamanlar her şeyin daha iyi olduğu düşüncesi neden bu kadar evrensel ya da daha derin bir soru soralım. Altın Çağ anlatısı aslında bir travmanın üstünü örtme çabası olabilir mi? Bu cümle daha havalı oldu bu soru. İnsan zihni geçmişi hatırlarken onu yeniden inşa eder. Bu bireysel hafızada da kolektif bellekte de böyledir. Travmatik olaylar bastırılır. Hoş olanlar yüceltilir. Bir kırılma yaşandığında ister bireysel ister toplumsal zihnin ilk refleksi onu anlamlandırmak ve mümkünse telafi etmek. İşte Altın Çağ anlatısı tam burada devreye girer. Kaybedilmiş olanı geri getirmek, kaybın acısını yumuşatmak, belki de olanları haklı göstermek için. Birçok kültürde Altın Çağ'dan düşüş bir suç veya yanlış kararla başlar. Yasak meyvenin yenmesi, tanrılara karşı gelinmesi, doğayla kurulan dengenin bozulması vesaire vesaire. Ama bu anlatıların yapısına dikkatle bakarsak şunu fark ederiz. Asıl odakta kayıp değil, kayıptan sonra inşa edilen anlam vardır. Travma
geride kalan boşluk değil, o boşluğun etrafına örülen hikayedir. Tarihte yaşanan savaşlar, yıkımlar, göçler, büyüklükler veya toplumsal çözülmeler, bunların ardından gelen dönemlerde geçmişin daha parlak gösterilmesi tesadüf değildir. Kaybedilen sadece bir düzen değil, aynı zamanda bir kimliktir ve o kimliği yeniden kurmak için geçmişe tutunmak gerekir. O geçmişin ne kadar doğru olduğu değil, ne kadar işlevsel olduğu önemlidir. Psikanaliz bize şunu söyler: bastırılmış acı semboller aracılığıyla geri döner. Belki Altın Çağ'da böyle bir semboldür. Doğrudan dile getirilemeyen eksiklik, mitler ve anlatılar aracılığıyla şekillenir. Bir zamanlar iyiydik demek, şimdi eksik olan bir şey var demenin dolaylı bir yoludur. Modern dönemde bile bu örüntü değişmez. Endüstriyel devrim sonrası gelen doğaya dönüş romantizmi, savaşlar sonrası gelen saf millet anlatıları, kimlik krizleri sırasında yükselen gelenekselcilik, bunların hepsi bir tür Altın Çağ nostaljisidir ve çoğu zaman gerçekliği yansıtmak için değil, bir boşluğu doldurmak için vardır. Kısacası Altın Çağ anlatısı sadece geçmişe dair değil, şimdiki zamanın eksikliklerini anlamlandırma çabasıdır. Ne olduysa oldu ama insan olanı kabullenmekte değil, anlam vermekte ustadır. Altın Çağ belki de bu anlamın kurgusal ama teselli veren biçimidir ve bu yönüyle bir gerçeklikten çok bir ihtiyaçtır. O halde biraz da psikoloji diyelim. Altın Çağ anlatısının psikolojik kaynağı ne? Nasıl olsa sıradan bir insanız, her konuda ahkam kesebiliriz. İnsan neden hep geçmişte daha iyi bir zaman olduğunu düşünür? Bu sadece kültürel bir aktarım mı yoksa zihinsel bir kalıba mı dayanıyor? İlginçtir, bireysel düzeyde de toplumsal düzeyde de benzer bir eğilimle karşılaşırız. Geçmiş yaşandığı gibi değil, hatırlandığı kadarıyla vardır ve çoğu zaman hatırlanandan daha güzeldir. Bireysel bellekte çocuk dönemi çoğu insan için bir tür kişisel Altın Çağ gibidir. O dönem içinde her şeyin kusursuz olduğunu düşünmeyiz belki ama yıllar geçtikçe çocukluğumuz daha güvenli, daha sade, daha mutlu bir yer haline gelir. Oysa aynı çocuklukta korkular, belirsizlikler, yalnızlıklar da vardır ama bunlar zamanla silinir ya da geri planda kalır. Çünkü zihnimiz geçmişi bugünün duygusal ihtiyaçlarına göre yeniden kurgular. Bu durum bireysel hafızayla sınırlı değildir. Toplumsal hafızalarda da aynı biçimde işler. Geçmişteki bir dönem, bir uygarlık, bir düzen, bir liderlik zamanla idealize edilir. Eksiklikler unutulur, başarılar yüceltilir ve bu ideal geçmiş içinde bulunulan karmaşayı anlamlandırmak için kullanılır. Yani geçmiş hatırlanması gerektiği gibi değil, ihtiyaç duyulduğu gibi hatırlanır. Burada Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı da devreye girer tabii ki. Söyledik, Jung'dan bahsetmeler olmaz. Jung'a göre bazı imgeler ve anlatılar insanlığın ortak bilinç altında yer eder. Cennet, düşüş, kahraman yeniden doğuş gibi temalar kültürler arasında değişse bile temel yapı aynıdır. Altın Çağ'da bu arketipsel temalardan biri. Her birey kendi hayatında bir ilk saflık dönemi hatırlar. Toplumlar da kendi geçmişlerinde böyle bir dönem yaratır. Çocuklukta olduğu gibi bu anlatılar da güvenliğe, bütünlüğe ve aidiyete duyulan özlemi ifade eder. Altın Çağ aslında kaybolmuş olan benlik duygusunun dışa vurumudur. Tıpkı bir çocuğun kaybettiği anne ilgisini büyüdükçe simgesel biçimlerde araması gibi. Toplumlar da kaybettikleri birlik ve denge halini mitolojik geçmişte ararlar. Ve her anlatıda o saflığın bozulduğu bir an vardır. Bireysel bellekte bu bazen bir travma, bazen bir kayıp. Toplumsal anlatıda ise çoğu zaman bir isyan, bir ihanet, bir çözülmedir. O an hem dönüşüm hem de bölünmedir. Ama ilginç olan şu: İnsan zihni o bölünmeyi unutmaz. Hatta onu anlamlandırmak için bölünmeden önce her şey güzeldi der. Dolayısıyla Altın Çağ anlatısı insanın sadece tarihsel ya da kültürel değil, aynı zamanda psikolojik bir ihtiyacına yanıt verir. Bireyin geçmişini yücelttiği gibi toplum da kendi geçmişini yüceltir. Çünkü ikisi de belirsizlikle baş edebilmek için sağlam bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyar ve bu başlangıç noktası gerçek olmayabilir ama gerçek gibi hissettirdiği sürece de işlevseldir. Tabii bir de bu Altın Çağ hikayesinin bir başka versiyonu var. Bizim ülkemizde de çok yapılıyor. Mesela politik kullanım. Bir zamanlar çok güçlüydük. Bu söylem neye hizmet ediyor?
Bir de buna bakalım. Altın Çağ anlatısı yalnızca bireysel özlemleri ya da kolektif hayalleri değil, aynı zamanda iktidar mücadelelerini de besleyen güçlü bir silahtır. Çünkü bu tür anlatılar sadece geçmişi yüceltmekle kalmaz. Bugünü mahkum eder, geleceği ise belirli bir yönde kurgular. Bir zamanlar çok güçlüydük cümlesi çoğu zaman geçmişe ait bir tespitten çok bugüne ve yarına dair bir programın ilanıdır. Tarih boyunca pek çok siyasi rejim, ideoloji ya da hareket bir altın çağ miti üzerinden kendini meşrulaştırmıştır. Roma İmparatorluğu Augustus dönemini Pax Romana yani Roma barışı olarak ilan ederken bunu sadece geçmişin değil imparatorluk düzeninin de meşru zemini olarak kullanıyordu. Hitler Almanya'sında ise Aryan ırkının kadim üstünlüğü üzerinden bir kayıp medeniyet miti yaratıldı. Gerçekte var olmuş olması da gerekmiyordu. Ama bir zamanlar saf, üstün ve uyumlu bir toplumun yaşadığına dair inanç milyonları peşinden sürükleyebiliyordu. Osmanlı nostaljisi de benzer bir işlev görür. Özellikle imparatorluğun yıkılmasından sonra kurulan ulus devlette bir zamanlar 3 kıtaya hükmediyorduk söylemi mevcut sınırlara, kimliklere ve krizlere karşı bir teselli ve direnç noktası haline gelir. Bu nostalji bazen gerçek bir özlemle, bazen de siyasi bir yönlendirmeyle beslenir. Çünkü güçlü bir geçmiş, güçlü bir gelecek vaadini de beraberinde getirir. Altın Çağ anlatısı burada artık yalnızca kaybedilen bir düzeni anmak için değil, onu geri getirecek olan iradenin temsilcisi olarak sahneye çıkar ve bu temsil çoğu zaman liderlerle, partilerle, hareketlerle özdeşleşir. Bir zamanlar güçlüydük diyen anlatı genellikle ve yeniden güçlü olabiliriz ve yeniden güçlü olacağız vaadiyle tamamlanır. Bu nedenle bu tür anlatılar nötr değildir. Tarihi bir gerçekliği aktarmaktan çok bugünü şekillendirme amacı taşır. Çünkü geçmişi kim anlatıyorsa geleceği de o çizmeye çalışıyordur ve geçmişin ne kadar parlak gösterilirse bugünkü krizler o kadar karanlık, o kadar meşrulaştırılmış olur. Altın Çağ burada artık mit değil, strateji olur. Toplumu birleştirir, kimlikleri sertleştirir, farklılıkları dışlar ya da arttırır. Çünkü bu anlatının doğasında birlikte saf, güçlü ve doğru olduğumuz bir dönem varsayılır. Dolayısıyla bu mit genellikle bizle onlar arasındaki farkı netleştirmek, keskinleştirmek, hatta bazen ayrıştırmak için de kullanılır. Kısacası Altın Çağ sadece bir geçmiş değil, bir siyasi hayal, bir ideolojik zemin, hatta bir iktidar aracıdır ve bu haliyle en çok da geçmişin değil, bugünün ihtiyaçlarına hizmet eder. Mesela bakalım kimler yapıyor modern ideolojilerde Altın Çağ? Sosyalistler, liberaller, İslamcılar. Altın Çağ anlatısı yalnızca eski mitlerde ya da dini metinlerde değil, söyledik. Modern ideolojilerin temel argümanlarında da kendine yer bulur. Her ideoloji savunduğu değerleri bir ilk hale bağlayarak meşrulaştırmaya çalışır ve çoğu zaman bu ilk hal tarihsel değil, kurgusal bir düzendir. Saf, doğru, bozulmamış. Yani yine bir tür Altın Çağ. Sosyalist ideolojiye bakalım. Bu anlatının kökeni genellikle ilkel komünel toplum fikrine dayanır. Marksist tarih anlayışında özel mülkiyetin henüz gelişmediği sınıfsız ve eşitlikçi bir toplumsal yapıdan söz edilir. Bu dönem gerçek anlamda yaşanmış mıydı? Tartışılır ama anlatının işlevi nettir. Sınıflı toplumlara karşı bir referans noktası sunmak, kapitalizmin bozulmuş düzeni karşısında insan doğasına daha uygun olduğu varsayılan bu eşitçi geçmiş hem eleştiri hem de hedef işlevi görür. Liberal düşünce ise farklı bir Altın Çağ anlatısı kurar. Onlar için bu ideal geçmiş genellikle bireysel özgürlüklerin ön planda olduğu, devlet müdahalesinin en az olduğu dönemdir. Kimi zaman aydınlanma çağı, kimi zaman klasik antikite bu idealin zemini olarak görülür. Liberal mitoloji doğuştan gelen haklara ve bireyin kendi kaderini tayin etme gücüne dayanan bir özgür birey arketipi üretir. Bu da bir tür kayıp masumiyet anlatısıdır. Devlet, toplum ya da gelenek bireyin önüne geçtikçe o altın düzen bozulmuştur. İslamcı ideolojide ise Altın Çağ çok daha somut bir şekilde tanımlanır. Hz. Muhammed dönemindeki Medine-Mekke İslam toplumu ve onu takip eden Raşid halifeler dönemi bu dönem hem dini saflığın hem de siyasi adaletin zirvesi olarak görülür. Sonraki yüzyıllarda yaşanan mezhepsel ayrışmalar, iktidar mücadeleleri ve dünyevileşme bu Altın Çağ'ın bozulması olarak yorumlanır. Hedefse o ilk saf düzene geri dönmektir. Bu yönüyle İslamcı düşünce Altın Çağ'ı sadece geçmişte aramaz, aynı zamanda bir şeriat devleti projesiyle
geleceğe de taşımak ister. Milliyetçi ideolojilerde de benzer bir eğilim vardır. Her milletin bir altın çağı vardır. Türkler, Göktürkler dönemi, Osmanlı dönemi, Araplar için Endülüs ya da Emevi dönemleri, Avrupalılar için Roma İmparatorluğu, Ortaçağ şövalyelik kültü. Bu dönemler genellikle kahramanlık, birlik ve kültürel saflıkla idealize edilir. Ve bu anlatılar bugünkü parçalanmışlık ya da yozlaşma algısına karşı bir panzehir olarak sunulur. Burada dikkat çekici olan şu, her ideoloji kendi geleceğini kurmak için önce bir geçmiş icat eder ya da geçmişte olmuş olanlardan referans alır ve o geçmiş bugünün karmaşasına karşı bir netlik ve yön duygusu sunar. Aslında nasıldık sorusunun cevabı nasıl olmalıyız sorusunun cevabını da içerir. Dolayısıyla altın çağ modern ideolojilerde ne bir efsane ne bir masal. Tam tersine siyasi vizyonun başlangıç noktasıdır ve her ideoloji kendi altın çağını hatırlatarak değil, yeniden vaat ederek güç kazanır. Ama Ütopya ile farkı ne bu altın çağın? Altın çağ anlatısı çoğu zaman geçmişte yaşandığı varsayılan bir dönemle ilişkilendirilir. Ama bu anlatının sadece geriye bakan bir nostalji olduğunu düşünmek eksik olur. Çünkü tarih boyunca birçok düşünce akımı ve inanç sistemi bir gün yeniden kurulacak ya da ilk kez kurulacak bir kusursuz düzen hayal etmiştir. Yani altın çağ bazen geçmişin değil, geleceğin hikayesidir. Peki bu durumda arasındaki fark ne işte Ütopya ile? Ütopya kelimesi Thomas More'un 1516'da yazdığı meşhur eserinden gelir ve kelime anlamıyla olmayan yer demektir. Yani Ütopya en başından itibaren gerçekleşmemiş, hatta belki de gerçekleşemeyecek bir tasarımı ifade eder. Oysa altın çağ anlatısında ister geçmişte ister gelecekte olsun bir yaşanmışlık ya da yaşanabilirlik iddiası vardır. Ütopya bir tahayyüldür. Altın çağ ise çoğu zaman bir hatıra ya da bir vaattir. Dinsel kurtuluş anlatılarında bu fark iyice silinir. Mesela Hristiyanlıkta cennet hem geçmişte kaybedilmiş bir hal, Adem'le Havva'nın kovuluşu bahsetti, hem de gelecekte Tanrı'nın krallığı ile yeniden inşa edilecek bir düzendir. Aynı şekilde İslam inancında dünya hayatı bir imtihandır ve hak edenler için ahirette kusursuz bir düzen vaat edilir. Yani altın çağ bir tür ruhsal döngü içinde hem başlangıç hem de sonuçtur. Modern seküler ideolojilerde de bu eğilim sürer. Komünizm, kapitalizmin çelişkileri çözüldüğünde sınıfsız bir toplumun kurulacağına inanır. Transhümanizm, teknolojik evrimle kusursuz bir insan türünün ortaya çıkacağını savunur. Ekolojik hareketlerde de insanın doğayla yeniden uyum içinde yaşayacağı bir gelecek hayali vardır. Bu projeksiyonlarda Ütopya ile altın çağ arasında bir yerde durur. Henüz yaşanmamış ama sanki bir yerlerde mümkünmüş gibi. İlginç olan şu, geçmişe dönük altın çağ anlatısı da geleceğe dönük Ütopya tasarımı da aynı duygusal eksenden beslenir. Eksiklik hissi. Ne şu an yaşanılan dünya yeterlidir ne de onun sunduğu değerler. İnsan ya kaybettiğine inanır ya da ulaşması gereken bir şey olduğunu düşünür. Ve her iki durumda da şimdiki zaman bir ara dönem, bir geçiş evresi olur. Asıl anlam geçmişte ya da gelecektedir. Bu yüzden altın çağ ile Ütopya aslında aynı illüzyonun iki yüzüdür. Bir hatırlama biçimi biri, diğeri de umut etme biçimi. Biri geçmişin hayali restorasyonu, diğeri geleceğin ideal tasarımı ama her ikisi de şu anda bulunulan yerin yetersizliğini ima eder ve bu yönüyle insanın zamanla kurduğu en derin psikolojik ilişkilerden de birini temsil eder. Sonuçta ister dün yaşanmış olsun ister yarın kurulacak olsun altın çağ bir mekan değil, bir ihtiyaçtır. Düzenli, adil, anlamlı bir dünyanın mümkün olduğuna inanma ihtiyacı ve bu inanç insanlık tarihinin her döneminde farklı formlarda da yaşamaya devam ediyor. O zaman hep bu bahsettik ama o soruyu da net soralım ve anlatalım. Gerçekten bir altın çağ hiç yaşandı mı? Bunca anlatının, bunca mitin ve ideolojik hayalin ardından akla gelen tabii ki en temel soru bu. Gerçek bir altın çağ hiç yaşandı mı? İnsanlık tarihinin herhangi bir döneminde gerçekten barışın, refahın ve eşitliğin hakim olduğu bir çağ oldu mu? Yoksa bu anlatılar sadece birer temenni mi? Bu sorunun net bir cevabı yok ama tarihsel kayıtlar bazı dönemlerin görece altın çağa benzetilebileceğini gösteriyor. Örneğin Neolitik dönemin erken evrelerinde tarımın yeni başladığı, nüfusun küçük, toplulukların görece eşitlikçi olduğu dönemlerde savaş izleri oldukça azdır. Arkeolojik bulgular bu toplumlarda hiyerarşinin daha zayıf, mülkiyetin daha ortak ve çatışmanın daha sınırlı olduğunu düşündürür. Ama bu aynı zamanda nüfusun az, üretimin kıt ve yaşam süresinin kısa olduğu da bir dönemdir. Yani her şey iyi değildi. Sadece
bugüne göre farklıydı. Benzer şekilde Pax Romana adı verilen M.Ö. 27, M.Ö. 180 arasındaki dönem Roma İmparatorluğu için de göreli bir barış ve refah dönemi olarak tanımlanır. Ticaret yolları güvenlidir, şehirler büyür, hukuk sistemi işler, ancak bu barışın bedeli fetihlere, köle yemeğine ve merkezi bir imparatorluk düzenine dayanır. Yani altın çağ birileri için altındır ama bir başkası için zincir ve sessizlik. Orta Asya'da Göktürkler ya da Uygurlar dönemindeki göçebe toplum düzeni kimi Türkçü çevreler tarafından doğaya uyumlu, eşitlikçi, hür bir altın çağı gibi sunulur ama bu dönemlerin yazılı kaynakları sınırlıdır ve çoğu bilgi daha sonra oluşan ideolojik bakışların süzgecinden geçmiştir. Aynı şey Endülüs Emevi dönemindeki bilimsel ilerlemeler ya da Abbasiler dönemindeki kültürel yükseliş için de geçerlidir. Her biri birer zirvedir ama mutlak kusursuzluk sunmazlar. Modern dönem içinde benzer yorumlar yapılabilir. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrası refah devletli modelleri. Batı Avrupa'nın bazı ülkelerinde sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin dengelendiği bir dönem yaratmıştır ama bu model de sınıfsal ve küresel eşitsizliklerin varlığını sona erdirmemiştir, hatta sonrasında artırmıştır. Tüm bu örneklerde dikkat çeken şey şu: altın denilen dönemler her zaman bir bağlama bağlıdır. Kimi için istikrar, kimi için özgürlük, kimi için bilim, kimi için inanç ön plandadır. Bu da bize şunu gösterir: gerçek bir altın çağ tarihsel olarak mutlak değil, görecelidir. Coğrafyaya, sınıfa, zamana ve değer sistemine bağlı olarak değişir. Yani tarih boyunca kimse aynı altın çağdan söz etmez. Her anlatı kendi eksik hissettiği şeye göre bir tamlık tanımlar. Ve bu tanım ne kadar gerçeklik içerirse içersin sonuçta bir idealizasyon barındırır. Gerçek bir altın çağ yaşandı mı sorusunun cevabı ne tam evettir ne de net bir hayır. Ama kesin olan bir şey varsa o da insanın her zaman bir altın çağa inanma ihtiyacıdır. Ve belki de bu ihtiyaç o çağın gerçekten yaşanıp yaşanmadığından çok daha güçlüdür. O zaman sona yaklaşırken bir soru daha soralım. Diyelim ki altın çağ anlatısı olmadan kimlik inşa edilebilir mi? Bireyler gibi toplumlar da kimlik inşa ederken bir hikayeye ihtiyaç duyar. Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu, neyi temsil ettiğimizi anlatan bir çerçeve. İşte bu çerçevenin temel taşlarından biri genellikle geçmişte yaşandığına inanılan ideal bir dönemdir, bir altın çağ. Neden? Çünkü kimlik sadece şimdiyle kurulmaz, kök ister. Kök ise çoğu zaman geçmişte aranan, geçmişte idealize edilen bir hali ifade eder. Bu yüzden neredeyse her ulusal, dini ya da ideolojik kimliğin merkezinde bir bozulmamış zaman anlatısı vardır. O zamanlar insanlar daha sadıktı, toplum daha bağlıydı, gelenekler daha güçlüydü, biz daha bizdik. Bu anlatı sadece özlem değil, aidiyetin de ta kendisidir. Altın çağ anlatısı olmadan bir kimlik inşa etmeye çalışmak temelsiz bir bina kurmaya benzer. Toplumlar kendilerini anlamlandırırken ne oldukları sorusunu genellikle ne zaman daha saf ve güçlü oldukları üzerinden yanıtlar ve bu cevaplar çoğu zaman bugünü şekillendirmek için değil, geçmişin gölgesinde meşruiyet üretmek için kullanılır. Bu durum sadece milli kimliklerde değil, dini cemaatlerde, ideolojik gruplarda, hatta alt kültürlerde bile geçerlidir. Her grubun içinde bir başlangıç efsanesi vardır. İlk kurucu figürler, ilkeler, bozulmadan önceki saf hal, bugün yaşanan ayrışmalar, yozlaşmalar ya da krizler hep bu ilk halden sapma olarak tanımlanır ve çözüm genellikle o ilk hale dönmektir. Bu da altın çağ anlatısını yalnızca bir geçmiş ideali değil, aynı zamanda bir yön duygusu haline getirir. Kimlik sadece biz kimiz sorusuna yanıt vermez, aynı zamanda nasıl davranmalıyız, nasıl olmalıyız sorusunu da şekillendirir. Altın çağ bu nedenle sadece tarihsel değil, normatiftir de. Nasıl yaşamalıyız, nasıl düşünmeliyiz, neye sadık kalmalıyız? Elbette bu anlatının bir de dışlayıcı tarafı vardır. Çünkü altın çağı sahiplenen kimlik o çağın dışında kalanları da bozulmanın sorumluları ilan eder. Bu yüzden altın çağ anlatısı yalnızca aidiyet üretmez, aynı zamanda ötekileştirme mekanizması olarak da işler. Ancak ne olursa olsun geçmişte ideal bir halin yaşandığına inanmak, gerçek olup olmamasından bağımsız olarak kimliğin inşasında güçlü bir araçtır. Ve bu inanç sürdüğü sürece kimlikler yalnızca şimdiyle değil, hayal edilen bir geçmişle de kurulur. O zaman bir soru daha gelsin yavaş yavaş kapatırken. Neden hala ihtiyacımız var? 2025 yılında hala altın çağ anlatılarına neden hala ihtiyaç duyuyoruz? Aslında sorularımızın içerisinde küçük küçük bölümlerde buna cevap verdik. Ama bir soru altında bunları birleştirelim. Tarihin başından beri aynı hikayeyi anlatıyoruz. Bu arada bu videonun başından beri de.
Bir zamanlar daha iyiydik, daha saftık, daha huzurluyduk, daha yakındık Tanrı'ya, doğaya, birbirimize vesaire vesaire vesaire. O hal artık yok ama hatırası hala içimizde. Neden içimizde? Modern insan neden hala geçmişte yaşadığına inandığı bir mükemmelliğe tutunuyor? Çünkü modernite bize konfor sundu ama yön duygumuzu kaybettirdi. Teknolojiyle donandık ama anlamdan uzaklaştık. Her şey hızlandı ama içimiz yavaş kaldı. Bu çelişkiler arasında savrulurken sığınılacak bir bütünlük hayaline ihtiyaç duyuyoruz ve bu hayal çoğu zaman da geçmişte kuruluyor normal olarak. Altın Çağ anlatısı bu noktada sadece bir nostalji değil, bir denge arayışıdır. Dağılmış olanı toplamak, eksilmiş olanı tamamlamak, bozulmuş olanı donanmak ve onarmak için bir hikayeye ihtiyaç duyarız. O hikayede insan daha insandır. Dünya daha yaşanabilir, ilişkiler daha gerçek, hayat daha anlamlıdır. Ama bu ihtiyaç yalnızca duygusal değil, varoluşsaldır. Çünkü insan kendi zamanına tam olarak sığamayan bir canlıdır. Şimdinin dar kalıbında sıkıştığında ya geçmişe döner ya geleceğe kaçar. Altın Çağ anlatısı bu kaçışın en estetik, en güçlü, en ikna edici biçimidir. Modern insan yalnız değildir ama kendini çoğu zaman yalnız hisseder. Bilgilidir ama çoğu zaman yönsüzdür. Tam da bu yüzden bütünlük ve sadelik içeren geçmiş kurguları bugünün karmaşasına karşı bir denge noktası olur. Tıpkı çocuklukta hissettiğimiz o korunaklı alan gibi. Oysa biliriz o alanı bir daha asla bulamayacağız ama yine de onun varlığına inanmak bugünü taşımayı kolaylaştırır. Altın Çağ anlatıları bu yüzden hala yaşıyor. Çünkü sadece ne zaman daha iyiydik sorusuna değil, şimdi neden eksik hissediyoruz sorusunu da yanıtlıyor. Belki de bu geçmişte hiç yaşanmamış bile olsa onun yaşanmış olduğuna inanmak, gerçekliği aramaktan daha çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Gerçeklik çoğu zaman yaralar ama anlatı teselli ediyor. Altın Çağ belki de insanın kendini anlattığı en güzel yalan. Hiçbir Altın Çağ yaşanmadı yüksek ihtimal ama biz ona inandık. Çünkü bazen gerçeklikten daha güçlü olan şey inançtır. İnsan sadece hatırlayarak değil, hayal ederek de yaşar ve bazen yolumuzu bulmak için kaybettiğimiz bir şeyi varsaymamız gerekir. Altın Çağ belki de bizi unutmamak için uydurduğumuz en eski masal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yazmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın.